Herkese merhaba. Tarih öğrenmek bazen isimler, tarihler, olaylar hepsi birbiri içinde kayboluyor gibi hissederiz, değil mi? Peki, size Avrupa Hunları hakkındaki bütün temel bilgileri sadece tek bir resimle hem de kalıcı olarak öğretebileceğimizi söylesem? İşte bugünkü konumuz tam olarak bu. Haydi hafızanın bu gizli kodlarına birlikte dalalım. Öncelikle abone olmayı unutmayın. Hepimiz yaşamışızdır. Sınavdan bir gece önce onlarca sayfayı ezberlemeye çalışırız ama ertesi gün çoğu sanki hiç okumamışız gibi aklımızdan uçar gider. Hele ki Balamir, Ulduz, Atilla gibi isimler ve onların dönemlerindeki olaylar, bunlar kolayca birbirine karışabilir. Ama hiç merak etmeyin. Bugün bu yaygın soruna son derece yaratıcı ve kalıcı bir çözümümüz var. Şimdi ekrandaki bu resim ilk bakışta oldukça karmaşık, hatta anlamsız görünüyor olabilir ama aslında bu zekice tasarlanmış bir hafıza haritası. Buradaki her bir detay önemli bir tarihsel bilgiyi zihninize kazımak için özel olarak yerleştirilmiş bir şifre gibi. Gelin şimdi bu şifreyi birlikte kıralım. Her şeyin bir başlangıcı var, değil mi? Bizim hikayemiz de Avrupa Hun Devleti'nin kurucusuyla başlıyor. Resmin sol alt köşesindeki bu figür hem devletin temelini atan kişiyi hem de devletin nerede kurulduğunu bize anlatıyor. Peki bu karakterin Balamir olduğunu nereden anlıyoruz? Aslında kodlar çok akıllıca yerleştirilmiş. İlk olarak yanındaki kavanoza bakın. Üzerinde bal yazıyor. İkinci olarak isim etiketinde parantez içinde ne yazıyor? Amir Han. Bal artı Amir birleşince ne oluyor? Tabii ki Balamir. Yanındaki Macar salamı devletin kurulduğu yeri, başındaki Huni ise üzerindeki Avrupa Hunisi yazısıyla bize Avrupa Hunları olduğunu fısıldıyor. Zekice değil mi? Bu görsel şifreleri çözdüğümüzde net bilgiye ulaşıyoruz. Avrupa Hunlarının kurucusu Balamir'dir. Devlet Macaristan'da kurulmuştur ve en önemlisi Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti olmasıyla tarihte çok özel bir yere sahiptir. Hikayemiz Balamir'le bitmiyor tabii. Şimdi dikkatimizi resimdeki bir sonraki önemli karaktere çevirelim. Kurucunun tam karşısında oturan ve tarihin akışını değiştiren bir başka hükümdar var. Ulduz. Ulduz'u hatırlamak için kullanılan kod belki de en akılda kalıcı olanı. Resimdeki kadın figürünün altında ne yazıyor? Yıldız Tilbe Ulduz. Beynimiz tanıdık bir isim olan Yıldız Tilbe üzerinden Ulduz'u hemen çağırıyor. Ses benzerliği, mükemmel bir hafıza çıpası. Şimdi Ulduz'un Balamir'e söylediği şu söze dikkat edelim. Bu cümle tarihin en büyük olaylarından birine kapı aralıyor. Kavimler göçü. Bu balon hem Ulduz döneminin en kritik gelişmesini hem de Hunların Avrupa'nın demografik ve siyasi yapısını nasıl değiştirdiğini hatırlatıyor. Ayrıca ayaklarının dibindeki haritada Anadolu'ya ilk akınlar yazıyor. Böylece Ulduz döneminin iki temel özelliğini, kavimler göçünün başlaması ve Anadolu'ya akınların yapılması kalıcı şekilde öğrenmiş oluyoruz. Ve şimdi sahneye Avrupa Hunlarının ve hatta dünya tarihinin en bilinen isimlerinden biri çıkıyor. Resmin sağ tarafında gücün ve karizmanın sembolü olarak duran Atilla'yı ve onunla ilgili kodları inceleyeceğiz. Atilla'nın ne kadar büyük bir lider olduğunu anlamanın en iyi yolu etki alanına bakmaktır. Atının altında hem Doğu Roma'yı hem de Batı Roma'yı temsil eden figürler var. Bu, onun Roma İmparatorluğu'nun iki kanadını da dize getirdiğini gösteriyor. Atilla'nın çok sayıdaki unvanı da son derece basit kodlanmış. Yerdeki kırbaç, Hristiyan dünyasının ona verdiği Tanrı'nın kırbacı unvanı. Önünde diz çöken Romalı, cesur kavimlerin efendisi anlamına gelen unvanı. Düşünce balonundaki et var mı sorusu Germen destanlarındaki adı olan Etzel. Gördünüz mü? 3 unvan, 3 basit görsel ipucuyla hafızaya kazındı bile. Evet, artık bütün parçaları tek tek inceledik. Kurucuyu, önemli hükümdarları ve tarihsel dönüm noktalarını deşifre ettik. Şimdi o büyük resme tekrar bakalım ve bu bilgilerin nasıl müthiş bir bütün oluşturduğunu görelim. Bal kavanozunda Balamir'i, Yıldız Tilbe'de Ulduz'u, Atlı Savaşçı'da Atilla'yı ve her bir detayın arkasındaki tarihi gerçekleri artık otomatik olarak görüyorsunuz. Bu resim sıradan bir çizim değil, zihniniz için bir bilgi haritası. Hızlı bir tekrar yapalım. Bal artı Amir, Balamir, Macar salamı, Macaristan kuruluş bölgesi. Avrupa'nın ilk Türk devleti, Yıldız Tilbe, Ulduz, kavimler göçü, Anadolu akınları, kırbaç Tanrı'nın kırbacı, diz çöken Romalı, cesur kavimlerin efendisi. Et var mı?
Etzel. Gördüğünüz gibi sadece birkaç saniye içinde bütün temel bilgileri hatırladınız. Ve tüm bunların ötesinde asıl unutulmaması gereken nokta şu: Avrupa Hunları sadece büyük bir askeri güç değildi. Aynı zamanda Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti olarak tarihte derin bir iz bıraktılar. Bu görsel analizle sadece Avrupa Hunlarını öğrenmedik. Aynı zamanda beynimizin nasıl daha etkili öğrendiğine dair bir sırrı da keşfettik. Peki siz bu güçlü hafıza tekniğini hayatınızda öğrenmeniz gereken başka hangi karmaşık konuda kullanabilirsiniz?